Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlerle ev yapımı erişte yapımını adım adım göreceğimiz harika bir tarif paylaşacağım. Erişte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Bu videoda basit malzemelerle nasıl nefis bir erişte yapabileceğinizi adım adım göstereceğim. Hamurun yoğrulmasından, kesilmesine, pişirmesinden, servisine kadar her detayı sizinle paylaşacağım. Erişteyi hem klasik hem de birkaç farklı sunumla nasıl servis edebileceğinizi de öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak 10 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tuzu biraz çırpıyoruz. Üç su bardağı su ekleyip biraz daha çırptıktan sonra 15,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek hamurun kıvam alması için önce çırpıp sonra da yoğuruyoruz. Eskiden, özellikle kış hazırlıkları yapılırken annelerimiz, ninelerimiz büyük sofralar kurar, mutfağın her köşesi mis gibi hamur kokardı. O zamanlar erişte yapmak sadece bir yemek hazırlığı değil, aynı zamanda bir ritüeldi. Büyükler yoğurur, küçükler açılan hamurları taşır, kesilen erişteler beyaz örtüler üzerinde kurumaya bırakılırdı. Evin her yerinde bir telaş, bir mutluluk havası olurdu. Bu gelenek sadece lezzetli eriştelerle değil, aynı zamanda anılarla dolu sofralarla da bize miras kaldı. Bugün bizler de bu tariflerle o sıcak anıları yaşatıyor, geçmişten geleceğe bir köprü kuruyoruz. Şimdi mutfakta zaman ayırıp emek vererek hazırladığımız her lokma aslında sevdiklerimize uzanan bir sevgi dili oluyor. İşte bu yüzden ev yapımı erişteler sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir hikayedir ve her hikaye gibi paylaştıkça güzelleşir. Kıvam alan hamuru 26 eşit parçaya ayırıp bunları beze formuna getiriyoruz. Bezeleri tepsiye alıp üzerine bir naylon örtüp 4-5 saat dinlendiriyoruz. Kullanacağınız tavanın büyüklüğünde, önceden ısıttığımız tavada, yüksek ateşte çok fazla bekletmeden iki tarafını pişiriyoruz. Pişirdiğimiz 26 adet erişte hamurlarını kurumaması için örtünün içerisine hemen sarıyoruz. Her bir hamuru videoda görüldüğü gibi dilimliyoruz.
Uygun bir örtü ya da tepsi ya da serip kurutabileceğiniz bir alanda erişteleri ortalama 36 saat kurumasını bekliyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 6 dakika kadar kavuruyoruz. Tepsideki kavrulan erişteleri hemen alıyoruz. Çok fazla bekletirseniz aynı tepside daha fazla kavrulmuş olacaktır. Şimdi de yaptığımız erişteleri deneme zamanı. Uygun bir kaba su seviyesi videodaki gibi olacak şekilde 4 tutam tuz atıp 4 dolu avuç kadar erişteyi su kaynadıktan sonra içine ekliyoruz. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip karıştırıyoruz. Sonrasında suyunu süzüyoruz. Uygun bir kaba 3 dolu yemek kaşığı tereyağı, yaklaşık yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edip kızartıyoruz. Kızarmış yağı eriştemize ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Bol yağlı severseniz daha sonra tekrar üzerine kızarmış yağ ilave edip servis edebilirsiniz. Ev yapımı erişte tarifimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu lezzet sofralarınıza bambaşka bir tat katacak. İster hemen tüketin, ister kurutarak uzun süre saklayın. Her haliyle harika oluyor. Eğer siz de evinizde bu enfes erişteleri denerseniz, yorumlarda deneyimlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.